Kozmik Rota'nın bu bölümünde zamanın başladığı ana doğru yola çıkıyoruz. Evren nasıl oluştu? Yaklaşık 13,8 milyar yıl önce maddeyi ve zamanı oluşturan muazzam bir doğum yaşandı. İşte o ana büyük patlama diyoruz. Bu varoluşun sessizliğini bozan ilk titreşimdi. Ve o anda zaman bile yoktu. Ne yer çekimi vardı, ne manyetizma, ne de boşluk. Henüz hiçbir şey sahnede değildi. O ilk anda evrenin geleceğini belirleyecek temeller atıldı. Enerji maddeye dönüştü. Kütle çekimi bağımsız bir kuvvet olarak ortaya çıktı. İşte bu yüzden bugün gökyüzünde gördüğümüz yıldızlar, sayısız galaksi ve onların içinde dönen bütün gezegenler hepsi o tek anda atılan temeller üzerine yükseldi. O bir an kozmik bir yumurtanın çatlama anıydı ve içinden çıkan her şey bugünkü evrenimizi meydana getirdi. Bilim, evrenin başlangıcına dair bugünkü görüşüne bir günde ulaşmadı. Bu hikaye 1920'lerde başladı. Alexander Friedman adında Rus bir matematikçi, Einstein'ın genel görelilik denklemlerini kullanarak evrenin statik olmayabileceğini gösterdi. 1922'de yayımladığı denklemlere göre evrenin genişleyebileceğini öngördü ve teorik olarak dinamik evren fikrini ortaya koydu. Bu, Einstein'ın o dönemde inandığı durağan evren modeliyle tamamen zıttı. Ama matematik yanılamazdı. Friedman denklemleri şunu söylüyordu: eğer evrende kütle ve enerji varsa uzay durağan kalamazdı. Zamanla değişmek zorundaydı. Friedman'dan bağımsız olarak Belçikalı papaz ve fizikçi George Lemaitre benzer sonuçlara ulaştı. 1927'de galaksilerin birbirinden uzaklaştığını açıklayan genişleyen evren hipotezini ortaya koydu ve Hubble'ın daha sonra keşfedeceği uzaklaşma-hız ilişkisine teorik olarak öngördü. Dahası Lemaitre, evrenin geçmişte çok küçük bir hacimle başladığını söyledi ve buna ilkel atom adını verdi. İşte bu, modern anlamda büyük patlama fikrinin ilk tohumuydu. Başlangıçta bu fikirler bilim dünyasında fazla yankı bulmadı. Ta ki 1929'da bir gökbilimci teleskobunun başında insanlık tarihini değiştirecek bir keşfe doğru adım adım yaklaşana kadar. Biz ise 6X'in penceresinden bu tarihi ana tanıklık ediyoruz. Birazdan evren hakkında çok önemli bir keşif yapılacak. Ve bu keşif insanlığın evrene bakışını tamamen değiştirecek. Ve bu tarihi anın arkasındaki isim ünlü gökbilimci Edwin Hubble. Hubble'ın galaksilerin uzaklaşma hızlarına ilişkilendirdiği çalışması yalnızca evrenin genişlediğini göstermekle kalmıyor. Bu hareketin anlamı şuydu: galaksiler bugün birbirinden uzaklaşıyorsa bir zamanlar hepsi aynı noktadan yola çıkmış olmalıydı. Bu bulgu, evrenin bir başlangıç noktasına sahip olduğuna dair en güçlü kanıtlardan biriydi. Ama herkes ikna olmuş değildi. Özellikle İngiliz astronom Fred Hoyle, evrenin bir başlangıcı fikrine şüpheyle yaklaşıyordu. 1949'da BBC radyosunda Lemaitre'nin teorisini alay ederken Big Bang, yani büyük patlama ifadesini kullandı. Hoyle, bu ismi teorinin saçma olduğunu vurgulamak için söylemişti. Ama ironik bir şekilde bu isim teorinin resmi adı haline geldi. Şimdi hazırsanız keşif gemimiz 6X'e binip o başlangıç anına, yani sıfır noktasına doğru yola çıkıyoruz. Varoluşun eşiğine, öylesine kısa, öylesine akıl almaz bir zaman dilimine gidiyoruz ki hayal gücümüz bile sınırlarını zorlamakta yetersiz kalıyor. Günlük hayatta bir saniye bizim için sıradan bir şeydir. Örneğin göz kırpmak yaklaşık 0,1 saniye sürer. Parmağınızı şıklatmak ya da kısa bir nefes almak ise neredeyse bir saniyelik bir andır. Ama şimdi düşünün, o bir saniyeyi milyarlarca, hatta trilyonlarca parçaya ayırıyoruz. İşte Planck zamanı
10 üzeri eksi 43 saniye hayal bile edilemeyecek kadar küçük parçalardan sadece biri. Bu akıl almaz küçüklüğü biraz daha yakınlaştırmak için basit bir kıyasla başlayalım. Dünyamızdan bir örnek verelim. Ortalama bir insan boyu yaklaşık 1,80 metre. Bir film boyu ise 3,20 metredir. Bu fark gözümüze çarpar ama yine de ikisini yan yana rahatlıkla hayal edebiliriz. Şimdi bakış açımızı tersine çevirelim. Bir fili bir insan hücresinin içine sığacak kadar küçülttüğümüzü düşünün. Kocaman, gözle görebildiğimiz bir varlığın mikroskobik bir yapının içine hapsolduğunu hayal etmek bile başlı başına çarpıcıdır. Bu örnek bize şunu gösterir. Ölçek küçülttükçe algımız tamamen alt üst olur. Büyük ile küçük arasındaki fark bir noktadan sonra kavranamaz. Ama şunu unutmamak gerekir. Bu uç örnek bile Planck zamanının ne kadar akıl almaz derecede küçük olduğunu anlatmaya yetmez. Planck zamanı bildiğimiz tüm ölçütlerin ötesindedir. İnsanın hayal gücünü zorlayan, kavrama sınırlarını aşan bir boyuttur. Şimdi hayal gücümüzü biraz daha zorlayalım. Evrendeki en hızlı varlığa, ışığa bakalım. Planck zamanı kadar kısa bir anda acaba ne kadar yol alabilir? Işık bir saniyede yaklaşık 300.000 kilometre yol alır. Yani sadece bir saniyede dünyanın etrafını tam 7,5 kez dolanabilir. Ama Planck zamanı kadar kısa bir anda ışık yalnızca 1,6 çarpı 10 üzeri eksi 34 metre yol alabilir. Başka bir deyişle virgülden sonra tam 34 sıfır ve sonunda küçücük bir 16. Bu mesafenin küçüklüğü öylesine inanılmazdır ki gözümüzde canlandırmak neredeyse imkansızdır. Bunu daha çarpıcı görmek için gözümüzü evrenin en küçük yapı taşlarından birine çevirelim. Protona. 1 metrelik çizgiye tam 625 trilyon proton sığar. Ve Planck zamanında ışığın aldığı yol işte bu protonun çapının 20 kentilyonda biri kadardır. Şimdi bir düşünce deneyi yapalım. Protonu zihnimizde dünya büyüklüğüne getirelim. İşte o devasa ölçekte bile ışık Planck zamanı kadar kısa bir sürede sadece bir atom kadar yol alabilirdi. Yani evrenin en hızlısı bile bu küçücük zaman diliminde neredeyse yerinde sayıyor olurdu. Önce insanla fili kıyasladık. Sonra ışıkla protonu yan yana getirdik. Ama bütün bu örnekler asıl ölçünün yanında sadece küçük birer prova niteliğinde. 10 üzeri 43 saniye öylesine akıl almaz derecede kısa bir ölçek ki bütün bu kıyaslamalar bize sadece kapıya kadar götürüyor. Gerçekte ise Planck zamanı evrenin en derin sırlarını saklayan, neredeyse kavranamaz bir eşik olarak karşımızda duruyor. Planck zamanında evren sihirli bir tohum gibiydi. O kozmik tohumun içinde sanki bütün evren, gezegenler, yıldızlar, zaman ve geleceğin tüm hikayesi tek bir noktaya sıkıştırılmıştı. Ve o ateş dolu tohum çatlağında bugün yaşamı mümkün kılan 4 temel kuvvet sahneye çıktı. Kütle çekim, dünyayı yörüngesinde tutan kuvvet. Elektromanyetizma, bilgisayarlarınızı çalıştıran, aydınlanmayı sağlayan kuvvet. Zayıf ve güçlü nükleer kuvvet. Bedenimizi oluşturan, yıldızların merkezinde enerjiyi üreten kuvvetler. Planck çağında bu 4 kuvvet tek bir süper güçte bir aradaydı. Evren aşırı sıcak bir kristal gibiydi ve bu 4 kuvvetin ayrışmaya başlamasıyla her şeyin temeli atıldı. Planck çağından biraz ileriye gidelim. Büyük birleşme çağı. Başlangıçta evrende 4 ayrı süper kahramanın birleşip tek bir kahraman olması gibi tek bir süper kuvvet vardı. Bu inanılmaz derecede güçlü kuvvet evrenin ilk anlarına hükmediyordu. Zaman geçtikçe ve evren soğudukça bu süper kuvvetler de yavaş yavaş ayrışmaya başladı. Bu ayrılığın ilk adımı bugün gezegenleri ve yıldızları yörüngelerinde tutan kütle çekim kuvvetinin diğerlerinden bağımsız hale gelmesiyle atıldı. Evrenin genişlemesiyle birlikte ilk anlardaki aşırı sıcak ve yoğun ışının da değişmeye başladı.
Bu ışınlar uzay genişledikçe dalga boyları uzayarak günümüzde radyo dalgaları ve mikrodalgalar şeklinde algıladığımız daha zayıf bir radyasyona dönüştü. Bu radyasyonun keşfi de ilginç bir hikayeye dayanıyor. Bilim insanları gaz bulutlarına bakarak radyo dalgalarını ölçerken ekipmanlarından gelen tuhaf bir parazit sesi duyuyorlardı. Did you hear that? What was that? Başlangıçta bu sesin deneyde bir terslik olduğunu düşünmelerine sebep oldu. Ancak kısa süre sonra bu tuhaf sesin yalnızca dünyadan kaynaklanan bir parazit olmadığını ve aslında evrenin her yerinden geldiğini fark ettiler. Bu, büyük patlamadan kalan radyasyonun yani kozmik mikrodalga arka plan ışımasının zayıflamış yankısıydı. Hatta eski analog televizyonlarındaki kanallar arasında oluşan o karıncalanma sesi ve görüntüsü de büyük patlamadan arta kalan radyasyondan kaynaklanıyordu. Evren büyük patlamanın hemen ardından olağanüstü bir hızla genişlemeye başladı. Bu sıradan bir büyüme değildi. Evren gözle görülemeyecek kadar küçük bir hacimden göz açıp kapayıncaya kadar milyonlarca kat genişledi. Bu genişleme o kadar hızlıydı ki uzayın kendisi ışık hızını aşan bir şekilde şişiyor, boyutları her an bir önceki andan kat ve kat büyük hale geliyordu. Bunu şöyle hayal edelim. Elinizde küçük bir balon var. Henüz beyzbol topu büyüklüğünde. Bir anda o balon öyle şişiyor ki koca bir futbol sahasını dolduruyor. İşte evren de ilk anlarında bu kadar hızlı ve devasa bir şekilde büyümüştü. Bu sürece enflasyon çağı deniyor. 10 üzeri eksi 36 ile 10 üzeri eksi 32 saniyeler arasında gerçekleşen bu dönem evrenin tarihindeki en sıra dışı anlardan biriydi. Genişleme yalnızca hızlı değil, üstel bir genişlemeydi. Her an bir önceki andan kat be kat hızlı gerçekleşiyordu. Uzayın kendisi ışık hızını aşan bir şekilde büyüyordu. Kozmologlar bu olağanüstü olayı inflation adı verilen teorik bir enerji alanıyla açıklıyor. Enflasyonun etkileri bugüne kadar ulaşan izler bıraktı. Evrene baktığımızda her yerde neredeyse aynı sıcaklığı ve yoğunluğu görüyoruz. Peki bu nasıl oldu? En başta evren minicikti. Her şey birbirine çok yakındı. Sonra bir balonun aniden büyümesi gibi evren de göz açıp kapayıncaya kadar genişledi. Yakın bölgeler bir anda devasa uzaklıklara savruldu. Ama o ilk andaki sıcaklık ve yoğunluk büyüdükten sonra da her yerde korunmuştu. Bu hızlı genişleme sırasında bir şey daha oldu. Evrenin içinde küçücük kabarcıklar vardı. O minik kabarcıklar da büyüdü ve zamanla galaksilerin, yıldızların, hatta bütün evrenin yapı taşlarına dönüştü. Sonra bu olağanüstü genişleme sona erdi. Açığa çıkan muazzam enerji parçacıklara ve ışımayla dolu sıcak ve yoğun bir çorbaya dönüştü. Sıcak büyük patlama başladı. Evrenin tarihi bildiğimiz haliyle işte burada yazılmaya başladı.